Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kruvasan poğaça tarifi paylaşacağım. Hakiki kruvasan lezzetinde ve aynı hakiki kruvasanlarda olduğu gibi gördüğünüz üzere göz göz ve kat kat bir poğaça tarifi. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçanın hamuru için yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yumurtanın akı, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı dolusu tepeleme şeker ilavesinden sonra maya açılana kadar bütün malzemeleri güzelce çırpıyorum. Yumurtanın sarısını ise poğaçaların üzerine sürmek için bir kenara ayırıyorum. Gördüğünüz üzere bir çırpma teliyle tamamen maya eriyene kadar çırpma işlemini gerçekleştiriyorum. Maya tamamen eridikten sonra yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı dolusu unu ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Ben ne kadar un aldığını biliyorum ama sizler ilk defa yapacağınız için mutlaka unu yavaş yavaş ilave edin ve unu ilave ettikten sonra da 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip elimle yoğurmaya başlıyorum. Poğaça hamuru için toplamda 6 su bardağı un kullandım. 6. bardağı yavaş yavaş ilave ediyorum. Un miktarı her zaman değişkenlik gösterebilir. Unun markasına, kalitesine ya da yumurtanızın büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre un miktarı artıp azalabilir. O yüzden yavaş yavaş ilave etmekte fayda var. Son un miktarını da ilave ettikten sonra hamur kıvamını almış olacak ve yakından sizlere nasıl bir kıvamda olduğunu göstereceğim. Hamuru iyice toparladım. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan, çok yumuşak dokusu olan bir hamur elde ettim. Şimdi hamuru bir miktar yoğuracağım ve toparladıktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık yarım saat boyunca dinlenmeye bırakacağım. Hamur 2 katına ulaştığı zaman artık hamurların işlem görme zamanı gelmiş demektir. Mutlaka iyi dinlendirelim. Ilık bir ortamda dinlenmesine dikkat edelim. 30 dakikanın sonunda dinlenen hamur 2 katı boyutuna ulaştı. Benim yoğurma kabım büyük olduğu halde epey bir kabı doldurdu. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir form var. Şimdi hamurun havasını alıyorum. Bir miktarı yoğurduktan sonra tezgahımın üzerine un serpip tezgahın üzerinde eşit bezelere ayırmaya başlıyorum. Hamuru parçalara bölmek için tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum ve hamuru un serptiğim tezgahın üzerine yerleştirdikten sonra 16 parçaya ayırıp beze oluşturmaya başlıyorum. Bezelerin miktarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ben tam 16 katlı kruvasan poğaça yaptım. Sizler dilerseniz 10 katlı ya da 12 katlı da yapabilirsiniz. Şimdi parçalara ayrılmış olduğum hamuru bezelere ayırıyorum. Hepsini bezelere ayırdıktan sonra hızlıca açmaya ve dinlenmesi için yağlamaya başlıyorum. Evet, bütün bezeler hazır. Şimdi bezelerin tamamını servis tabağı boyutu büyüklüğünde oklava yardımıyla açıyorum. Sizler dilerseniz merdane yardımıyla da rahatlıkla açabilirsiniz. Bezelerinizin tamamını aynı boyutta açarsanız işiniz daha kolay olacaktır. Buna özen gösterirsiniz. Çok ince açmanıza gerek yok ama aynı boyutta açmaya dikkat ederseniz yağlarken de daha büyük açıp şekil verirken de işiniz oldukça kolay olacaktır. Ben bütün bezeleri hazırladım ve hafif un serperek hepsini böyle gördüğünüz gibi sofranın üzerine dizdim ve birazdan sizlerle birlikte yağlama işlemine geçeceğim. Bezeleri yerleştirmek üzere büyükçe bir tabak kullandım. Bu tabağın içerisine bir miktar un serptim ki daha sonrasında hamurları buradan çıkartırken tabağa yapışmasınlar. Buna önem gösterin yoksa tabağa yapışıp şekli bozulacaktır. Bir miktar unu serptikten sonra ilk yufkadan İlk hamurdan başlıyoruz yağlamaya. İlk önce tereyağı kullandım ama tereyağı yeterince yumuşak gelmediği için hamur işlerine özel olan margarinlerden kullanmaya karar verdim ki genelde pastanelerde güzel sonuç almak için su oranı düşük olan margarinler kullanılıyor. Sizler de dilerseniz
tereyağı, dilerseniz margarin kullanabilirsiniz. Evet, burada çok önemli bir detay ve püf noktası vermek istiyorum. Her ara kata yağ sürdükten sonra mutlaka nişasta dökün aralara ki katları sayılabilsin, katları birbirine yapışmasın. Bir miktar nişasta döktükten sonra üzerine yeni bir hamur koyuyorum ve ona da aynı şekilde yağ sürüp yine üstüne nişasta ektikten sonra bu işlemi bütün yufkalar bitene kadar devam ettiriyorum. Evet, yağlamamız gereken son yufkayı da en üste yerleştirdim. Yani 15. yufkayı da aynı şekilde yağlayıp üstüne nişasta ektikten sonra son yufkayı da üstüne kapatıyorum ve o yufkaya herhangi bir işlem uygulamıyorum. Sadece üzerine kapatıyoruz ve üstüne, hamurların üstüne bir poşet geçirip yaklaşık 15-20 dakika boyunca kendini salmasını, biraz gevşemesini sağlıyoruz. Mutlaka hamuru dinlendirelim ki büyükçe açarken kolaylık olsun. Evet, 15 dakikanın sonunda artık hamurlar açılma işlemi için hazırlar. Gayet güzel bir şekilde dinlendiler. Şimdi bu hamurları tezgahtan kaldırıyorum ve bir miktar un serptikten sonra tabaktan çıkartıp unlu tezgahın üzerine koyuyorum ve bir merdane yardımıyla açabildiğim kadar büyük açıyorum. Ama merdaneye geçmeden önce altını üstünü güzelce elimle baskılayarak açabildiğimce elimle açmaya özen gösteriyorum ki bu hamurlar aynı boyutta açılsınlar. Kimi küçük, kimi büyük kalmasın. Bakın elimle düzeltiyorum. Biraz muntazam bir şekilde bastırdıktan sonra en son merdane ile açmaya başlıyorum. Hamuru açarken de elinizle düzeltirken de alt üst etmeyi unutmayın. İki tarafı da eşit oranda açılsınlar. Bakın, bir tarafı düzelttikten sonra arka tarafını çeviriyorum. Yine elimle düzelttikten sonra merdane ile açmaya başlıyorum. Ama merdane ile direkt baskı uygulayarak değil, ara ara üzerine vurarak ve havasını alarak açmaya özen gösteriyorum. Yoksa şekli bozulacak, yuvarlak bir şekilde açılmayacaktır. Gördüğünüz üzere hava kabarcıkları var içerisinde. Buna da dikkat edersek çok kolay bir şekilde açıldığını göreceksiniz. Evet, açma işlemine başlarken un ilave ettiğimi görmüşsünüzdür ama bundan bahsetmedim. Üstüne mutlaka un dökelim, çok olmamak kaydıyla. Bir miktar un sürdükten sonra ondan sonra açmaya başlayalım. Bakın, yine hamuru ters düz ederek açma işlemine devam ediyorum ve büyükçe bir hazır yufka boyutuna gelene kadar bu açma işlemini devam ettireceğim. Aslında daha da büyük açabilirdim ama bu kadar orantı yeter diye düşündüm. Sizler daha büyük açıp daha çok kruvasan, poğaça elde edebilirsiniz. Evet, hamuru ilk önce bir ortadan katlayacağım. Tam ortasını bulduktan sonra ilk önce dörde, sonra dörtten sonra da o dörde ayırmış olduğumuz bölümleri de çeyreklere ayıracağız. Dilediğiniz kadar çeyrek çıkartabilirsiniz. Dilerseniz büyük büyük kruvasanlar yapabilirsiniz ki benim poğaçalarım oldukça büyüktü. Şimdi sizlerle birlikte hızlıca parçalara ayırma işlemine başlıyorum. Sizler de benim gibi pizza ruleti kullanırsanız işiniz daha kolay olacaktır. Her bir dörtlü parçadan yine 4 çeyrek çıkarttım ve kruvasanları hazırladım. Şimdi içlerine çikolata ilavesi yapıyorum. Sürülebilir kahvaltılık çikolatalardan kullandım. Sizler dilerseniz peynir, patates, zeytin, istediğiniz gibi gönlünüz neyi arzu ederse o şekilde damak zevkinize göre iç harcını hazırlayabilirsiniz. Poğaçaların baş kısımlarını, yani geniş kısımlarını yine ortadan ikiye böyle ruletle kesiyorum ve içe doğru o bölümleri yapıştırıyorum. Bu şekilde yaparsanız iç harcınız dışa doğru çok taşmayacaktır ve kruvasan şekli vermeye başlıyorum. Oldukça kolay şekil veriliyor. Evet, hızlıca bütün kruvasan poğaçalara şekil verdikten sonra tepsi mayası için hepsini tepsiye diziyorum. Evet, tepsiye dizmeden önce şöyle yakından tekrar göstermek istedim. Önce geniş kısımlarını ikiye bölüp içe doğru katlayıp yapıştırdıktan sonra şeklini veriyoruz ve en son yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsinin içerisine kruvasanları nizami bir şekilde diziyoruz. İsterseniz iki tepsiye dizebilirsiniz çünkü çok fazla kabaracakları için benimkiler gibi birbirine yapışacaklardır. Sizler birbirine yapışmasını istemiyorsanız poğaçalarınızı iki tepsiye ayırabilirsiniz. Toplamda 16 adet kruvasan poğaça
elde ettim bu hamurdan. Sizler çeyrekleri daha dar tutup benim gibi 4 yerine 6 parça oluşturarak daha çok kruvasan poğaça elde edebilirsiniz. Bazıları küçük, bazıları büyük olabilir ama görüntü olarak herhangi bir rahatsız edici görüntüsü yok. Zaten başta da gördüğünüz oldukça güzel bir görüntüsü var. Şimdi hepsini tepsiye dizdikten sonra üstünü bir sofra beziyle kapatıyorum ve mutlaka yarım saat tepsi mayası için dinlendiriyorum. Yarım saat boyunca poğaçaların yer mayası geldi. Oldukça güzel şiştiler. Şimdi bu esnada fırını çalıştırdım. 180 dereceye ayarladım ve alt üst fan çalışır şekilde ısınmaya bıraktıktan sonra üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ettikten sonra fırça yardımıyla güzelce çırptım ve hepsini eşit orantıda poğaçaların üzerine sürmeye başladım. Evet, poğaçalar artık fırına gitmek için hazırlar ve fırında gayet güzel bir şekilde ısındı. Şimdi ısınmış olan fırına orta rafına poğaçaları yerleştiriyorum ve ağır ağır pişmeye bırakıyorum. Kesinlikle yüksek ayarda birden pişirmeyin. Yavaş yavaş fanlı bir şekilde ağır ağır hem büyüsün hem de içi çeke çeke güzelce pişsin poğaçalarımız. Evet, 35 dakika sonunda poğaçaların altı üstü nar gibi kızardı. İçine çeke çeke 2 katına ulaşarak güzelce piştiler. Şimdi son olarak yine sizlerle birlikte içinin dokusunu görmek istiyorum. Zaten dışından da net bir şekilde katları sayılabiliyor. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.